Bir gemi düşünün, yüzlerce metre uzunluğunda, binlerce ton ağırlığında. Şimdi o geminin bir dağın içinden geçtiğini hayal edin. Taş, kaya, granit, üstünde yüzlerce metre dağ ve gemi geçiyor. Bu bir film sahnesi değil. Bu Norveç'in inşa ettiği insanlık tarihinin ilk ve tek gemi tüneli. Norveç'in batı kıyısında Stad Yarımadası diye bir yer var. Denizciler bu bölgeyi yüzyıllardır biliyor ve korkuyor. Çünkü burası Kuzey Denizi ile Norveç Denizi'nin çarpıştığı nokta. Farklı yönlerden gelen akıntılar birbirine giriyor. Dalgalar bazen fırtına olmadan bile kontrolden çıkabiliyor. Fırtına sırasında ise geçiş neredeyse imkansız hale geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgede onlarca kişi hayatını kaybetti. Gemiler günlerce beklemek zorunda kaldı. Bir denizcilik şirketinin verilerine göre bu rotadan geçen gemilerin yaklaşık %20'si gecikiyor. Normal çözüm ne olurdu? Beklemek. Fırtınanın geçmesini beklemek. Norveç farklı bir şey düşündü. Dağı delmek. Çözüm olarak ortaya çıkan proje inanılmazdı. 1,7 kilometre uzunluğunda, 37 metre yüksekliğinde, 36 metre genişliğinde. Bu rakamlar kulağa sıradan gelebilir. Ama tünelin yüksekliği yaklaşık 12 katlı bir bina kadar. Üstelik bütün bunlar gemiler için. Maliyeti ise yaklaşık 750 milyon dolar. Tek bir tünel için. Fakat bu proje hiç de kolay ilerlemedi. Aslında bu tünel bir kez ölüp yeniden hayata döndü. 2025 yılında maliyetler hızla yükseldi. Norveç hükümeti projeyi durdurdu. Resmi açıklama yapıldı. Bu proje artık haklı gösterilemez. Birçok kişi her şeyin bittiğini düşündü ama bölgenin belediye başkanları geri adım atmadı. Ortak bir açıklama yaptılar. Tünel olmazsa yatırım gelmeyecek. Gençler göç etmeye devam edecek. Bölge yavaş yavaş ölecek. Baskı sonuç verdi. Hükümet kararını yeniden değerlendirdi ve proje ikinci kez hayata döndü. 2026 yılında yeniden fonlama sağlandı. Stad Gemi Tüneli yaşamaya devam etti. Peki bir dağı gemiler için nasıl delersiniz? İlk sorun ulaşım. Bölgede yeterli karayolu yok. Dev iş makineleri, ekipmanlar ve malzemeler bölgeye deniz yoluyla taşınıyor. Yani tüneli inşa etmek için önce denizi kullanmak gerekiyor. İkinci sorun ise dağın kendisi. Çünkü burada sıradan kaya yok. Son derece sert gneiss graniti var. Mühendisler drill and blast adı verilen yöntemi kullanıyor. Önce delikler açılıyor, sonra kontrollü patlamalar yapılıyor. Her patlamanın ardından duvarlar tekrar inceleniyor. Çatlak var mı? Su sızıyor mu? Yapı güvenli mi? Çünkü en küçük hata milyonlarca ton kayanın altında kalmak anlamına gelebilir. Kazı sırasında ortaya çıkan kaya miktarı ise yaklaşık 3 milyon metreküp. Bu kadar kaya ile küçük bir dağ oluşturmak mümkün. Ve tüm süreç boyunca mühendislerin mücadele ettiği görünmez bir düşman daha var. Deniz suyu. Tuzlu su bulduğu her çatlağa sızmaya çalışıyor. Bu yüzden tünel boyunca dev koruma sistemleri ve su bariyerleri kuruluyor. Ama bu proje sadece mühendislikten ibaret değil. Aynı zamanda bir tasarım hikayesi. Norveç hükümeti tünelin girişlerini tasarlamak için dünyanın en ünlü mimarlık stüdyolarından biri olan Snuhetta'yı seçti. Belki ismini duymadınız ama eserlerini mutlaka görmüşsünüzdür. New York'taki 11 Eylül Anıt Müzesi, Oslo Opera Binası ve modern İskenderiye Kütüphanesi. Hepsi onların imzasını taşıyor. Peki dünyanın ilk gemi tünelinde ne yaptılar? Gösterişli bir tasarım yerine tam tersini seçtiler. Tünel girişlerini bilerek ham bıraktılar. Pürüzlü, doğal. Çünkü çevrede yüzyıllardır duran taş duvarlarla uyumlu görünmesini istediler. Dünyanın en sıradışı mühendislik projelerinden biri. Bir köyün taş duvarlarından ilham aldı. Ve içeride başka bir sürpriz daha var. Tünelin aydınlatma sistemleri özel olarak tasarlanıyor. Gemiler geçerken ışıklar kuzey ışıklarını andıran efektler oluşturabilecek. Düşünsenize, dışarıda dev dalgalarla mücadele eden bir gemi ve birkaç dakika sonra bir dağın içinde aurora ışıkları altında ilerliyor. Bu proje sadece Norveç için yapılmıyor.
Çünkü dünyanın birçok yerinde benzer sorunlar var. Fırtınalar, tehlikeli boğazlar, geçilmesi zor kıyılar. Eğer Stad gemi tüneli başarılı olursa, insanlık tarihinde ilk kez dağlar gemiler için delinmiş olacak. Ve belki de gelecekte dünyanın başka noktalarında da benzer tüneller göreceğiz. Tıpkı bir zamanlar demiryolu tünellerinin ulaşımı değiştirmesi gibi. Bu projede denizcilikte yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Binlerce yıldır insanlar dağları aşmanın yollarını aradı. Kimi zaman üzerinden geçti. Kimi zaman etrafından dolaştı. Norveç ise farklı bir şey yaptı. Dağın içinden bir yol açtı. Ama bu kez insanlar için değil, gemiler için. Peki siz bu tünelden geçmek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Ve eğer bu tür mega projeleri seviyorsanız kanalda çok daha fazlası var. Dünyanın en uzun köprüsünü, okyanus altındaki tünelleri, geleceğin dev havalimanlarını anlattım. Hepsini izlemek için kanalda kalın. Çünkü geleceği değiştirecek projeler bazen okyanusun dibinde, bazen de bir dağın tam içinde saklı.